Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için en kolay ve hızlı yılbaşı süslemelerinizde kullanabileceğiniz çam ağacı desenli çelenk yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım çelenk deseninde bu şekilde yuvarlak halkalar kullanacağız ve kullanacağımız halkanın çapı yaklaşık 5 santimetre. Orta kalınlıkta 5 katlı %50 koton, %50 akrilik ipler ile öreceğiz ve 2 milimetre tığ kullanacağız. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çelengin yapılışına başlayalım. Çelengin yapılışına ortadaki çam ağacını yaparak başlayacağız arkadaşlar. Bu çam ağacının yapılışını daha önce kanalımda anlatmıştım ve çam ağacı süsü olarak yapmıştık. O videoya ulaşabilmek için videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayabilirsiniz. Ve sihirli halka yapalım. Bir zincir, halkanın içerisine 3 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin arkasına bir tane sık iğne, ikinci sık iğnenin arkasına 3 sık iğne, son sık iğnenin arkasına bir tane sık iğne. İkinci sırada toplam 5 tane sık iğne yapmış olduk. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. Bir zincir, deseni çevirelim. Alttaki 5 tane sık iğnenin arka ilmeklerini kullanarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Dördüncü sırada yan yana 2 sık iğne, üçüncü sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne ve yan yana 2 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Alttaki 7 sık iğnenin arka kanatlarını kullanarak yan yana 7 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Yan yana 3 sık iğne, 3 tane aynı ilmeğin içerisine sık iğne ve yan yana 3 sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak alttaki tüm sık iğnelerin arka tarafına yan yana sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Yan yana 4 tane sık iğne, aynı ilmeğin tepesine ve arka kanadına 3 sık iğne, yan yana 4 tane sık iğne yapalım.
Bir zincir, deseni çevirelim. Alttaki 9 tane sık iğnenin arka ilmeklerini kullanarak yan yana 9 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkadan sonra toplam 9 sıra yaptık. Bir zincir yapalım. İpi keselim ve ağacın kökü için kahverengi renk ile devam edelim. Sağ taraftan 1, 2, 3 sık iğne atlayalım. 4. sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir ve aynı ilmeğin tepesinden başlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. Bakın 5 tane sık iğnenin sağ tarafında ve sol tarafında toplam 3 tane ilmek olmalı. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Ve çam ağacını bu şekilde oluşturmuş olduk. Buradaki tüm ipleri desenin arka tarafından gizleyerek temizleyelim. Çam ağacını yaptıktan sonra şimdi bu çam ağacını halkanın içerisine yerleştireceğiz arkadaşlar. İstediğiniz renk kombinelerini kullanabilirsiniz. Yapmış olduğumuz çam ağacının ilk sihirli halka ilmeğinden tığı geçirelim. Daha sonra halkanın içerisinden geçirerek ipi buraya sabitleyelim. Ve çam ağacının köküne gelene kadar burayı sık iğne ile çevreleyeceğiz ve burada ilk ipi sabitlemiş olduğumuz noktadan itibaren toplam 6'nın katı kadar sık iğne yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çam ağacını sabitledikten sonra yan yana toplam 33 tane sık iğne yaptım. Ve çam ağacının kökünde kullanmış olduğumuz 5 tane sık iğne ilmeğini kullanarak yine sık iğne yaparak halkanın etrafını çevrelemeye devam edelim. Çam ağacının kökü ile ilk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta arasında 33 tane sık iğne yaptığım için burayı da 33 sık iğne ile çevreleyeceğim arkadaşlar. Yani çam ağacının tepesinde 1 sık iğne, kökünde 5 sık iğne, sağ tarafta 33 sık iğne, sol tarafta 33 sık iğne yaptığımız zaman altının katı olan 72 sayısını elde etmiş olacağız. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir. Sonraki ilmeğin tepesinden başlayarak altta yapmış olduğumuz tüm ilmeklerin tepesine yan yana ikili trabzan yapalım ve birinci sırada elde etmiş olduğumuz 72 sık iğneyi ikinci sırada da trabzan olarak elde etmemiz gerekiyor. Zincir ile birlikte toplam 72 tane ikili trabzan yaparak halkanın etrafını çevreleyelim.
Toplam 72 ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, alt sıradaki zincirden sonra gelen boşluğun içerisine sık iğne yapalım. 3 tane trabzana atlayalım ve orta boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, 1 tane üçlü trabzan, 3 zincir, üçlü trabzan, 2 tane ikili trabzan yapalım. Üç tane trabzanı atlayalım. Sık iğne. 3 tane trabzan atlayalım. 2 ikili trabzan, 1 üçlü trabzan, 3 zincir, 1 üçlü trabzan, 2 ikili trabzan yapalım. Üç tane trabzan atlayalım. Boşluğa sık iğne yapalım. Burada sık iğneleri ve trabzan gruplarını yaparken kesinlikle tepe noktaları kullanmıyoruz. Trabzanların orta boşluklarını kullanıyoruz arkadaşlar. 3 tane trabzan atlayalım ve aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son grubu yaptım ve 3 tane ikili trabzan kalmış oldu. Burada bir miktar ip bırakarak ipi keselim. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden gizli birleştirmeyi yaptıktan sonra asma aparatını yapalım. Evet, asma aparatını da yaptık. Şimdi buradaki zincir çalışmasını yapacağız arkadaşlar. İsterseniz buraya ben zincir geçirdim. Her 3 ikili trabzandan sonra sizler kurdelede kullanabilirsiniz. Beyaz ya da yeşil renk ile bu halkanın etrafını çevreleyecek şekilde zincir yapabilirsiniz. Ben toplam 80 tane zincir yaptım ve ipi kesmeyelim. Az gelirse tekrar zincir yapmaya devam edeceğiz. Çok gelirse zinciri kesebiliriz. İlk yapmış olduğumuz düğümde de bir miktar ip bırakalım. Şöyle yapmış olduğumuz herhangi bir boşluktan ipi geçirelim. Her 3 trabzanda bir zikzaklar yaparak bu zinciri boşlukların içerisinden geçirelim. 1, 2, 3 tane, yani sık iğne yapmış olduğumuz noktalar ve trabzan gruplarını yapmış olduğumuz noktadan. Sıranın sonuna yaklaştım. İlk geçirmiş olduğumuz zinciri bakın kesmedim. Hala burada bekliyor.
Son boşluktan da tekrar zinciri geçirmeye devam edelim. Artık zincirimiz yeterli geldiği için burada kesebiliriz arkadaşlar. Hem başlangıçta hem de bitişteki ipleri birbirine bağlayalım ve ilmeklerin arka tarafından gizleyelim. Son aşama olarak çam ağacının üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben üst noktaya yıldız yapıştıracağım. Böylelikle çelengin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.